Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Kürtaj dosyasına devam ediyoruz. Her kadın dilediği zaman, dilediği sayıda çocuk sahibi olma hakkına sahiptir. Kadının bedeni, anne olma kararı hem eşiyle beraber aldığı hem de kendi inisiyatifinde olan bir karardır. Şimdi doğum kontrol yöntemi düzenli kullanan çiftlerde her zaman %100 koruma elde edilemiyor. Ve ister istemez planlanmayan gebelikler kadının, çiftin karşısına çıkabiliyor. Kadın eğer emzirme dönemindeyse, aldatılmışsa, ilişkisi bitmişse, çalışıyorsa, okuyorsa, akademik hayatı içerisindeyse ne yazık ki kürtaj kararı almak zorunda kalabiliyor. Ve her çiftin ne yazık ki başına gelme ihtimali yüksek olan bu istenmeyen gebelikler sadece kürtajla sonlandırılabiliyor. Diyelim ki kişi gebe kaldı. Eskiden böyle düşük iğnesi vardı, düşük hapı vardı. Artık çok şükür ki eczanelerde veya depolardan satın alınamıyor. Yasal değil. Bu tarz uygulamalarda olmadığı için hem de kanama riski, anneye vereceği zararlar nedeniyle satılmıyor. İyi ki de satılmıyor ve ondan dolayı da kürtajdan başka çare kalmıyor. Yasal olarak bazı sınırlandırmaları var kürtajın. 18 yaşın altındaki bireylerde anne baba rızası var. 10 haftadan sonra kürtaj yapılamaz. Kadın evli ise eşinin rızası gerekiyor gibi. 10 haftadan sonraki gebeliklerde de annenin ya da bebeğin hayatını tehdit eden durumlarda o zaman kurul kararıyla gebelik sonlandırılabiliyor. Şimdi neden 10 haftanın altına karar vermişler? Niye bu halde yasal konulmuş? Çünkü hamilelik 10 haftadan büyüdükçe kürtaj işlemi zorlaşıyor. Kürtaja bağlı komplikasyonlar ve riskler artıyor. Ondan dolayı da böyle bir karar alınmış ve gerçekten de ben kendi klinik pratiğimde de bunu gördüm. 10 haftanın üzeri gebelik sonlandırmalarında, zorunlu kaldığımız gebelik sonlandırmalarında mutlaka hastanede gözetim altında gebelik sonlandırırız. Hatta kürtajdan önce bazı doğum yaptırma yöntemleri dediğimiz indüksiyonlarla önce rahim ağzını yumuşatırız, rahim kasılmalarını başlatırız ki o komplikasyon riski olmasın diye. Şimdi kadın doğum hekiminize gittiniz, kürtaj kararını verdiniz diyelim. Önce hekiminiz sizi muayene eder. Yani ultrasonla gebelik kesesi var mı yok mu diye kontrol eder. Yani bizim için sadece elinizdeki idrar testi ya da kan testi çok anlamlı değil. Kesenin mutlaka gözüküyor olması lazım. Gebelik kesesi gözükmesi neden önemli? Çünkü dış gebelik olabilir, üzüm gebeliği olabilir. Bu tarz durumlardan korumak için sizi mutlaka ultrason bakarız. Ve mümkünse annenin gerçekten emin olması noktasında 2 görüşme yapmakta yarar var. Sizden de bunu tavsiye ediyorum. Yani bir kürtaj kararı verdiğiniz zaman hemen gidip jinekoloğun önüne yatıp gebelik sonlandırması yapmayın. Çünkü bu gerçekten de vicdani anlamda da ruhsal anlamda da insanı gerçekten etkileyen, ilerideki hayatına bile travması yansıyan bir karar. Ondan dolayı da mutlaka bir 2 görüşme yapın, emin olun. Ondan sonra gebelik sonlandırması için hekiminize başvurabilirsiniz. Bizim ultrasonla baktığımız bir başka durum daha var. Mesela kanda gebelik testiniz beta-HCG yüksek ama keseyi görmüyoruz. Yumurtalık tümörlerinin bazılarında da bu beta-HCG yüksek çıkabiliyor. Bundan dolayı da mutlaka hekiminiz sizi ultrasonla muayene eder. Ardından kürtaj için planlama yapılır. Eğer 10 haftaya geçmiyorsa gebeliğiniz anestezi altında hastanelerde steril koşullarda kürtaj işlemini yaptırabilirsiniz. 10 haftanın altını tercih etmemizin nedeni komplikasyon oranının düşük olması. Mahremiyet konusunda kadınların bir de endişeleri var. Her kadın dilediği kadar çocuk sahibi olma özgürlüğüne hem insan hakları kapsamında hem de yasal olarak bu özgürlüğe sahip. Şimdi kürtaj bir gebelikten korunma yöntemi asla değil. Şimdi kadınlara onun için modern korunma yöntemlerini kullanmalarını öneriyoruz. Ancak bazen insanın başına gelir ya kaza dediğimiz durum. O zamanlarda çiftler bu gebelik sonlandırma kararını verebiliyorlar ve mahremiyet çok önemli. Hasta hakları yönetmeliğince kişisel verileri koruma kanunu kapsamında gizlilik esas. Gizli bir işlem olduğu için hastanın mahremiyeti önemli. Hastanın bilgileri bir başka kuruma, bir başka kişiye, bir başka bireye paylaşılmaz. Hem hekimler olarak bu konuya dikkat ederiz. Çünkü bu konuda gerçekten yeminli olarak göreve başlar hekimler. Hem de hastaneler bu konuda gerçekten size güvence verirler. Kürtajda ağrı olur mu? Aslında kürtaj biraz ağrılı bir işlem ama bu ağrı acı yönetilebilir mi? Yönetilebilir. Bir müdahale olduğu için ya lokal anestezi altında rahim ağzına belli noktalarına lokal anestezik iğneler yapılarak ya da hafif sedasyon ya da genel anestezi altında
kürtaj yapılabilir. Yoksa bir miktar acılı mı? Evet, acılı bir yöntem. Ondan dolayı da hem hastanın konforu hem de güvenliği için buna dikkat ediyoruz. Bir de aslında büyük gebelik haftalarında annenin de özellikle bazı riskli durumları varsa mutlaka hastane koşullarında kürtaj olmalarını tavsiye ediyorum. Kürtajdan sonra hekiminizin size yazacağı anestezi bittikten sonra ağrınızı kontrol edebilmeniz için bazı ilaçlar olacaktır. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi genel anestezi ya da lokal anestezi ile yapıldığı zaman bazen açlık da önemli. Şimdi genel anestezi ya da sedasyon anestezisiyle eğer hekiminiz yapmaya karar verirse veya siz bunu istiyorsanız, çünkü o sırada tamamen ağrısız, acısız, bilinciniz kapalı olur. Açlık süresi gerekiyor bize. Yani 8 saat aç olduğunuz zaman sedasyon anestezisi altında kürtaj yapılabilirsiniz. Lokal anestezide böyle bir şeye ihtiyaç yok. İşleme başlamadan önce hekim size kan sayımı yapar, pıhtılaşmaya yönelik tahlillerinizi ister ki müdahale sırasında gerekli önlemleri önceden alabilsin. Kürtaj süresi yaklaşık 10-15 dakika ve işlemden sonra da işte hem anesteziye atma süreniz hem de işte bir kanama var mı, bir problem var mı gözlemlemek amacıyla sizi 2-3 saat kadar hastanede gözlem altında ya da klinikte gözlem altında tutulursunuz. Kanama takibiniz yapılır. Ağrı için gerekli ağrı kesiciler hem intramüsküler hem oral uygulanır. Kürtaj sonrası böyle adet dönemindeki gibi rahim kasılmaları olduğu için biraz böyle adet ağrısı gibi kramplar, kasılmalar olabilir. Bunlar son derece normal. Eğer genel anestezi aldıysanız da araç kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Bir 6 saat kadar araba kullanmayın. 3 saat kadar da bir şey yiyip içmeyin. İlk yediğiniz şeyler de daha sıvı bazlı şeyler olsun. Bir hafta sonra mutlaka kontrolünüze gidin. Bu bir korunma yöntemi değil sevgili hanımlar. Yani kürtaj istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması ama etkin bir korunma metodu kullanmanıza rağmen başınıza bir kaza geldiyse yapılabilir. Kürtajdan hemen sonra hekiminiz size spiral takabilir, doğum kontrol hapı başlayabilir. Ondan dolayı da sevgili hanımlar kürtajı bir gebelikten korunma metodu olarak düşünmeyin. Sürekli kürtaj yaptırmak gebelikten korunma yöntemi değildir. Sürekli kürtaj yaptırmak her defasında bazı riskleri göze almak demektir. Ki en sevmediğimiz risklerden birisi rahim içinde yapışıklıkların oluşması, rahim içinde tüplerde tıkanıklık oluşması, kanama ihtimali, rahim hasarı gibi. Bunlar eğer ki bir de ileride çocuk düşünüyorsanız bu tür durumlar ileride çocuk sahibi olmanızı engelleyen süreçlere neden olabilir. Sürekli kürtaj yaptırmak doğru değil. Her kürtaj sayısı sizin bu riskleri daha fazla yaşamanıza neden olur. Benim meslek yaşamımda kaç kere kürtaj olduğunu gördüm bir hastanın? 8 kere olduğunu gördüm ama bu gebelik sonlandırmak amaçlı olan bir kürtaj değildi. Her defasında anne karnında bebeğini kaybeden bir kadının yaşadığı dramdı. İşte bunlarda da steril koşullarda, hastane altında, ehil ellerde olması önemli. Eskiden kürtaj için kullanılan malzemeler biraz daha böyle rigid, sert, daha çok komplikasyon riski yapan malzemelerdi. Şimdi elimizde böyle Carmen kanülü, Carmen aspiratörü dediğimiz daha böyle yumuşak. Yani şu andaki elimizdeki ürünler kişiye zarar vermeyecek malzemeler. Bu tarz ürünleri kullanıyoruz. Evet efendim, sık kürtaj zararlı mı? Zararlı. Kürtajla ilgili böyle belli başlı merak edilen şeyleri konuştuk. Burada bir tane daha ekleyeceğim bir şey var. Unutmadan onu da ekleyip videonun sonuna geleceğiz. O da Carmen kanüllerin tek kullanımlık olduğu. Bu enjektör gibi malzemeler rahim içine yerleştiriliyor. Yerleştirilmeden önce muayene masasına alınıyorsunuz. Damar yolunuz açılıyor. Vajina içine spekülüm takılıyor. İçerisi batikonaj yapılıyor, temizleniyor. Sonra rahim boyuna uygun bir aletle tutuluyor, rahim düzleştiriliyor ve rahim boynuna ince bir kateterle rahim içine giriliyor. Açılama durumlarda da böyle genişletici bazı aletler var elimizde. Onlarla genişleterek içeriye girip boşaltıyoruz. Ve bu kullandığımız materyaller genellikle tek kullanımlı. Siz olun. Merdiven altı kürtajdan uzak durun. Uzman hekimlerde, kliniklerde, hastanelerde olun ve yasal sınırları geçmeden sonlandırma kararı verin. Evliyseniz eşinizin rızası gerektiğini unutmayın. Ama evli değilseniz ve 18 yaşın üstündeyseniz ülkemizde kürtaj yasal. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.